Merhabalar, bugün sizlerle kendi tasarımım olan görmüş olduğunuz motifli hobo çantayı çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip edip videomun altına yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, çantamın ölçülerinden bahsedeyim sizlere. Çantamın eni kenardan 41 santim ve boyu tabana kadar 24 santim. Tabanla birlikte 28 santim olmuş oldu. Askımın şu şekilde aralığı 19 santim olmuş oldu. Çantam için bu şekilde bir çıt çıt kullandım. İç kısmı bu şekilde duruyor. Bence çok hoş oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yapımına geçebiliriz. Çantam için Lorenzo Star ipini kullanıyorum. Açıklama kısmına linkini ve kaç adet kullandığımı ekleyeceğim. Bu şekilde 7,5 numara 4,5 milim tığ kullanıyorum. Siz elinizin ayarına, ipinizin kalınlığına ya da inceliğine göre de tığ numaranızı seçebilirsiniz. Malzemelerin bu şekilde çantamızın yapımına geçebiliriz. Çantam bu şekilde motiflerden oluşacak. Bu motifimden 4 adet yapacağım. Ben bir tanesini yaptım. Bu şekilde sizlere göstereyim. Hemen ölçüsünü de paylaşayım. Motifimin ölçüsü şuradan 21 santim. Yine burası da 21 santim çıkacaktır. Aynen öyle 21 santim olmuş oldu. Bu şekilde bu motifimden 4 tane oluşturuyoruz. Motifim için öncelikle parmağıma bu şekilde ipimi dolayarak bir sihirli halka oluşturuyorum. Tığımı oluşturduğum halkanın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi parmağımdan çıkarıyorum. 2, baştaki zincirimle birlikte 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki sihirli halkamın olduğu boşluğa batıyorum. Tekini çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekerek üçlü trabzan oluşturuyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Halkamın olduğu boşluğa batıyorum. Birini çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekerek 3 seferde çıkarak üçlü trabzanımı oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın olduğu boşluğa batıyorum. Tekini çekiyorum. İkisini çekiyorum. İkisini birlikte çekerek üçlü trabzanımı oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın olduğu boşluğa batıyorum. Tekini çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve ikisini birlikte çekerek üçlü trabzanımı oluşturuyorum. Baştaki çekmiş olduğum 6 zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü trabzanım oluştu. Aralarda ikişer tane zincir çekerek. 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bunu 8'e tamamlayacağız. Baştaki zincirimizle beraber. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın olduğu boşluğa batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 6, 7 ve son 2 zincirimi çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine batarak son üçlü trabzanımı da yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi bu noktada çekerek sıkılıyorum. 2 zincirimi çektikten sonra bakın buradaki 6 tane zincirimle beraber 2, 4, 6 ve 8 tane üçlü trabzanım oluşmuş oldu. Bu noktada hemen şu zincirimin olduğu boşluğa şuraya tığım batıyorum. Arkadan ipimi sihirli halkamın ipinde yürüteceğim. Sağlam olması için aradan ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip ikinci sırama, üst sırama çıkıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu boşluklarımıza nohut yapacağız. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen aynı boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki baştaki 3 zincirimi de sayıyorum trabzan olarak. 2 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu.
İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Da şöyle şuradaki ipimi de gizleyeyim. Benim gizleme yöntemim biraz farklı. Buradaki doladım. Bunu da bu arkada kalan ipimi de önden arkaya doğru doluyorum. Daha sağlam olması için. Burada hemen tekrar batıyorum buraya. İkisini normal ikili trabzan yapar gibi burada doladığım ipimle birlikte üçünü birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çekerek ikili trabzanımı oluşturuyorum. Arkadaki ipimi çekerek sıkılıyorum. İpimi üzerine doladım. Gizlemeyi tekrar göstereyim. Buradaki ördüğüm ipimi doladım. Diğer altta kalan ipimi önden arkaya doğru doladım. Tığımı boşluğuma battım. Üçünü birlikte çektim ve ikisini birlikte çektim. İpimi burada çekiyorum ve sıkılamış oluyorum. Yani baştaki siz normal olarak saklamak isterseniz o şekilde de saklayabilirsiniz ama böyle daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Baştaki zincirimle birlikte aynı boşluğumun içerisinde 4 tane ikili trabzan yapmış oldum zincirimle beraber. Burada hemen ipimi biraz geniş bırakıyorum. Baştaki 3 zincirimin tepesine tığımı batıyorum. Önden arkaya doğru. İpimi buradan arkadan öne doğru çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. Buraya batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Dördüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Alttaki sıramda üçlü trabzan yapmıştım. Bundan sonraki sıralarımda artık ikili trabzana dönüyorum. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Baştaki trabzanın tepesine önden arkaya doğru tığım batarak ipimi bu noktada çekiyorum. Sıkılıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Son kez tekrar göstereyim. İpimi üzerine doladım. Yandaki boşluğuma geçtim. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. İpimi biraz geniş bıraktım. Baştaki trabzanımın tepesine önden arkaya doğru tığım battım. İpimi çektim. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Ve 4. Burada 3 tane nohutumu oluşturmuş oldum. Aradaki toplamda 8 tane boşluğum olmuş oldu. Bu 8 boşluğun içerisine de yani diğer kalan 5 boşluğun içerisine de 5 tane nohut yapacağız. Sıra sonumuzda tekrar buluşacağız. Evet, 8 nohutumu oluşturdum. 1 ve nohutumdan sonra 2 tane zincir çekiyorum bu noktada. İpimi üzerine doluyorum. Üst sıraya geçişime burada biraz dikkat edin. Üst sıraya geçişimde ipimi üzerine doladım. Baştaki nohutumun tepesine buraya tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek 3. sırama geçiş yapıyorum. Burada artık yuvarlak oldu modelim. Artık köşelere 4 köşeye çevireceğim modelimi. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen buradaki boşluğuma tığımı batıyorum. Buradaki zincirimi de bu arada trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doladım. Tığımı battım. İpimi çektim. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Zincirimle birlikte 3. kez batmış oldum. İkisini birlikte çekiyorum. Toplamda 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte kapatarak nohutumu oluşturuyorum. Burayı köşe yapacağız. Bir tanesini yaptım. En sonunda dönüşte bir tane daha fıstık yapacağız burada. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum arada. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. Buraya yine köşemi oluşturacağım. Fıstık yapacağım. Tığımı battım. Bir kez battım. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. İkinci kez battım.
İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekerek köşemi oluşturuyorum. Köşelerimde 4, aralarda 3'er tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma batıyorum. Tekrar fıstık yaptığım yere batıyorum. Birinci kez battım zincirimden sonra. İkisini birlikte çektim, kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. İkinci kez batıyorum. İkisini birlikte çektim, kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. Üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek burada köşemi oluşturdum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. İpimi üzerine doladım. Buradaki boşluğuma batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine yana geçeceğim. O yüzden 3 tane, aralarda 3 tane zincir çekiyorum. Burada köşemi oluşturuyorum. İpimi üzerine doladım. Tığımı bir kez battım. İkisini birlikte çektim, kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim, kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte kapatarak fıstığımı oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Köşemdeki birinci fıstığımı oluşturdum. 4 zincir çektim. İpim üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek köşemi oluşturuyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğuma, yandaki boşluğuma geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşeme geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık yapıyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. 3 kez batarak. Arada 3 zincir çekiyorum. Köşemi oluşturduktan sonra yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başta bir tane fıstığımızı yapmıştık. Köşemizin yarısını oluşturmuştuk. Köşemizde tekrar buluşuyoruz. Evet, 3. sıramızda başlarken ne yapmıştık? Yarım fıstık yapmıştık. Arada 3 zincir çekip 3 ikili trabzan, arada 3 zincir çekip köşemiz için bir fıstık, 4 zincir, bir fıstık yaptık. Arada 3 zincir çektik. 3 tane ikili trabzan yaptık. Köşemizi oluşturmak için yine 2 kere batarak 2 tane fıstık yaptık. Arada 4 zincir çektik. Arada 3 zincir çektik. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve köşemizi oluşturduk. Toplamda bu köşe yarım olduğu için saymıyorum. 1, 2, 3 tane köşem oluştu. Arada 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk başta köşemin yarısını oluşturmuştum. En son 3 trabzanımdan sonra 3 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doladım. Burada köşemde ilk başladığım yere batıyorum. Birinciyi battım. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Köşelerde üst sıraya çekerken ne demiştik? 1, 2 zincir çekerek İpimizi üzerine doluyoruz. Hep aynı işlemi uyguluyoruz. Bir üst sıraya çıkarken ipimi üzerine doladım. Baştaki fıstığımın tepesine tığım battım. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek 4. sırama geçiş yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Evet, 3 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doladım. Buradaki boşluğuma yine köşemi oluşturacağım. Alttaki işlemin aynısını tekrar uygulayacağım. İpimi üzerine doladım. Buradaki boşluğa batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. Yine zincirimi sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Üçüncü kez batmış oluyorum. Zincirimle beraber üçüncü kez batmış olarak sayıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip yandaki boşluğuma geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Bu aradaki fıstığımla trabzanın arasındaki boşluğa tığım battım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2.
Aradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki 3 trabzanımın tepelerine birer tane trabzan yaparak örüyorum. Bir ikili trabzan, ipimi üzerine doladım. İkinci ikili trabzanın üzerine ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine de bir trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzanım oldu. Bakın yan yana 2 tanesini boşluğa yaptım. 3 tanesini trabzanlarımın üzerine yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. Buraya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Fıstığımla trabzanın arasındaki boşluğa 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 7 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum bu noktada. 3 tane zincir çekiyorum. Köşeye geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buraya yine fıstık yapacağım. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İkinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. Üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek bir fıstığımı oluşturuyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. Köşelerimi oluştururken 4, aralarda 3'er tane zincir. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğuma tekrar, köşemin olduğu boşluğa tekrar batarak bir fıstık oluşturuyorum. 3 kez batarak. Bakın 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Köşemi oluşturmuş oldum. Burada 1, 2 ve 3 zincir çekerek fıstığımla trabzanın arasındaki boşluğa geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, ipimi üzerine doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki 3 tane trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzanın tepesine birer tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doladım. Fıstığımla trabzanların arasındaki boşluğa, 3 tane zincirimin olduğu boşluğa yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 7 tane ikili trabzan oluşturmuş oluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Köşe noktama geliyorum. Buraya yine 2 tane fıstık yapıyorum. İkisini birlikte çektim. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen yine köşemi oluşturacağım. Tekrar batıyorum. Aynı yere. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Ve hepsini birlikte çekerek köşemi oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekip fıstığımla trabzanın arasındaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı işlemleri bu sıramda devam ediyorum. Yani şu köşemde yaptığım işlemin aynısını burada köşemi oluşturdum. Aradaki fıstık ve trabzanın arasındaki boşluğa 2 tane trabzan yaptım. 3 tane trabzanın üzerine birer tane batarak trabzanımı oluşturdum. Aradaki boşluğuma 2 tane trabzanımı oluşturdum. 3 tane zincir çektim. Köşemi yaptım. Arada 4 tane zincir çekerek 2 tane fıstık yaptım. Burada yine 2 tane boşluğuma ikili trabzan yaptım. 3 tane trabzanın üzerine birer tane batarak trabzanlarımı örüyorum. Buradaki boşluğuma yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip köşemi oluşturuyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. Bu 4 zincirimi unutmuyorum. Bu şekilde buradaki başlangıç noktama kadar geliyorum. Evet, tüm köşelerimi oluşturdum. Aralarda 7 tane trabzan yaptım. 3'er tane zincir çekmiş oldum. Köşemde 4 zincir çekerek sonda 7 trabzandan sonra 3 tane zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Başlangıçta yarım yapmıştım. Köşemi yarım oluşturmuştum. İpimi üzerine doladım. Buradaki boşluğuma tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor tığımdan. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Üst sırama geçmek için ipimi üzerine doladım. Fıstığımın tepesine tığımı batıyorum.
ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek üst sırama geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. sırama geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunu da trabzan olarak sayıyorduk. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Burada yine yarım köşemi oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Alt sıramdaki işlemin aynısını bu sıramda da tekrarlıyorum. Fıstığımla trabzanın arasına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Fıstığımla trabzanın arasına bir trabzan yaptım. Aynı yere tekrar batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki 7 tane trabzanın üzerine birer tane trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Burada yine aradan fıstığım ve trabzanlarım arasındaki boşluğa ipimi üzerine dolayarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bir alt sıramda 7 olan ikili trabzanımı burada 11'e çıkarmış oldum. 3 zincir çekiyorum. Ve burada yine fıstık yaparak köşemi oluşturacağım. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çektim. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma tekrar bir fıstık oluşturuyorum. 3 fıstık. 2 ve 3. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Burada yine buradaki boşluğuma 2 tane fıstığımla trabzanın arasındaki zincirimin olduğu boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki 7 trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki boşluğuma 2 tane ikili trabzan ve kenarda yine fıstıkla köşemi oluşturuyorum. Bu bir alt sıramda yaptığım işlemi aynı şekilde bu sıramda da tekrarlıyorum. Arada sadece 7 tane değil ikili trabzanım 11 tane ikili trabzana çıkarmış oluyorum ve sıra sonunda buluşuyorum. Evet, bu sıramda 7 tane ikili trabzanımı 11'e çıkarmış oldum ve köşeleri yine aynı şekilde yaptım. Aralarda 4'er tane zincir çekerek en son 11 ikili trabzanımı yaptıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine köşemde yarım fıstığımı tamamlıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Ve 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Üst sırama geçmek için bu fıstığımın başına tığım batıyorum. 3 tane ilmeğim oluşmuş oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bu noktadan hemen ipimi üzerine doluyorum. Tekrar fıstık yapıyorum buraya. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Burada yine trabzanın ve fıstığımın arasındaki 3 zincire 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bu sıramda artık ortaya nohut ekleyeceğim. Burada hemen 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Yandan 5 tane buradaki 11 trabzanın 5 tanesini örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzanın üzerine 5 tane ikili trabzan yaptım. Baştaki 2 tane boşluğuma yaptığım 2 tane trabzanla birlikte 7 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. İpimi üzerine doluyorum. Bu kısma yine nohut yapacağım. 8.'ye yani ortadan
kenardan yine burada 5 tane kalıyor bakın. 6.'ya buradan da 5 tane kalıyor. Ortadaki şuradan da takip edebilirsiniz. Ortada 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Bakın üstüne ve üstüne. Tam ikincisinin üstüne denk gelmiş oluyor. İpimi üzerine doluyorum. Burada 8. trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanım. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere üçüncü ikili trabzanım. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada hemen bakın tığımı çıkarıyorum. İpimi biraz uzun tutarak baştaki yaptığımız nohutla aynı nohutu yapacağız. 1, 2, 3 ve 4.'yü sayıyorum. İlk yapmış olduğum aynı yere ilk yapmış olduğum trabzanımın tepesine batıyorum önden arkaya doğru. İpimi bu noktada çekiyorum. Ve arada bir tane zincir çekiyorum sıkılamak için. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Sondaki 5 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5. Nohutumdan sonra 5 tane ikili trabzan ördüm. Hemen burada trabzanımla fıstığımın arasındaki boşluğa yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın köşemden sonra 7 tane ikili trabzan burada oldu. Arada bir nohut, 7 tane ikili trabzan oldu. 1, 2 ve 3 zincir çekerek köşemi oluşturmak için boşluğuma batıyorum. Birinci fıstığımı yapıyorum. Üçlü. 3 kere battım. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek birinci fıstığımı oluşturuyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. Bu köşe noktam hep aynı. Sadece burası da aslında aynı. Sadece aralara nohut ekliyoruz. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar fıstığımı yapıyorum. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Burada 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bu sıramı da göstereyim. Nohut eklemeyi yine. Burada fıstığımdan sonra ki zincirimin arasındaki boşluğa bu trabzanın fıstığımın arasındaki boşluğa yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Buradaki 5 tane ikili trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Baştaki trabzanlarımla birlikte 7 tane trabzanım oluşmuş oldu. 8.'ye yine nohut yapacağım. 4 kere batarak 4'lü trabzan yapıyorum. Bakın birinciyi yaptım. Aynı yere batıyorum. İkinci trabzanım. Aynı yere üçüncü ikili trabzanım. Ve aynı yere batarak 4. ikili trabzanımı oluşturuyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Burada 1, 2, 3 ve 4.'ünün tepesine önden arkaya doğru batıyorum. İpimi çekiyorum. Arkadan öne doğru. Ve bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Zincirimizi unutmayalım. Sıkılanmaz yoksa ipimi üzerine doluyorum. Sondaki 5 trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5. Buradaki zincirimin olduğu boşluğa geldim. Buraya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımdan sonra 3 zincir çekiyorum. Burada bakın köşemizi oluşturduk. Aradaki boşluğa 2 tane trabzan yaptık. 5 tane trabzanımızı ördük. Toplamda 7 tane ikili trabzan oldu yan yana. 8. trabzanın üzerine nohutumu yaptım. Sonda 5 tane trabzanımı ördüm. Boşluğuma 2 tane daha yaparak 7 tane trabzanımı oluşturdum. Burada köşe noktamı yapıyorum. Yine aynı şekilde buradaki boşluğuma
2 tane ikili trabzan, 5 tane trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan ve ortadaki 8. trabzanın, yani buradan sayarsak 6. trabzanımızın tepesine nohutumuzu yapıyoruz. Sondaki 5 trabzanımızı örüyoruz. Boşluğun içerisine de 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Nohutların tepesinde zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bu şekilde sıra sonumuza kadar ilerliyoruz. Nohutlarımı 7 tane trabzandan sonra ekleyerek sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine başlangıç göstermedim artık. Anlamış olduk. İpimizi üzerine dolayıp 2 tane zincir çekip ipimizi üzerine dolayıp aynı yere batıyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. İpimizi üzerine doluyoruz. Aynı yere buradaki boşluğuma batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2 tane ilmeğim oluyor. İpimi batıyorum, tekrar ikisini birlikte çekiyorum ve bir tane fıstık oluşturuyorum. Üçünü birlikte çekerek. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Burada ipimi üzerine doluyorum. Burada bir tane olan nohutumu 2'ye çıkaracağım. Şuralara yapacağım. Buradaki hemen fıstığımla trabzanın arasındaki zincirimin üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Hemen yanındaki 5 tane ikili trabzanımı yine örüyorum. 7 tane trabzan elde etmiş oluyorum. 4, 5, 6 ve 7. Baştaki 2 tane yapmış olduğum trabzanla birlikte 7 tane trabzanımı ördüm. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen 8. trabzanımın üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve aynı yere 4. ikili trabzanı da yaptım. Burada ipimi yine biraz geniş tutuyorum. 1, 2, 3 ve 4.'nün tepesine batıyorum. İpimi arkadan çekiyorum. Arkadan öne doğru bir zincir çekiyorum. Zincirimi çekmeyi unutmuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki ilk trabzanın tepesine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şuraya değil. Buraya batmıyorum. Şuradaki boşluğum var şöyle. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Buradaki zincirim, çünkü ipim üzerine doluyorum. Hemen burayı atlıyorum zincirimin olduğunu. Diğer trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir nohut yaptım. Arada 3 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. İpimi biraz uzun bırakıyorum. 1, 2, 3 ve 4. trabzanın tepesine tığımı önden arkaya doğru batıyorum. Arkadan ipimi çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Sonunda bakın yine 5 tane ikili trabzanım kaldı. Aradaki zincirimin olduğu yere de 2 tane trabzan yaparak 7 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Nohutumdan sonra 5 tane ikili trabzanımı ördüm. Buradaki boşluğuma, zincirimin olduğu boşluğa 2 tane ikili trabzanımı yaparak nohutumdan sonraki trabzanlarımı 7'ye çıkarıyorum. Bakın ne yaptık? 7 tane ikili trabzan, 1 nohut, 3 tane ikili trabzan, 1 nohut, 7 tane ikili trabzan oluşturduk. Burada hemen 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İpimi üzerine doluyorum. Köşemi oluşturuyorum yine fıstıklarla. 2 ve 3. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. 3, 4. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma batarak bir fıstık daha oluşturuyorum. Üçlü fıstık. 2 ve 3. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Fıstığımla trabzanların arasındaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Buradaki 5 tane ikili trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5. Baştaki trabzanla birlikte 7 tane trabzan oluşturmuş oldum. İpimi üzerine dolayarak 8. trabzanın üzerine yine nohut yapacağım. Bir tane ikili trabzan, ipimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar batarak ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere üçüncü kez batarak üçüncü ikili trabzanım. İpimi üzerine doladım. Aynı yere dördüncü kez batarak dördüncü ikili trabzanımı oluşturdum. İpimi biraz uzun tutuyorum. 1, 2, 3 ve 4. trabzanımın tepesine önden arkaya doğru batıyorum. Tığımı, ipimi çekiyorum. Arkadan öne doğru bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Notumu oluşturmuş oldum. Hemen yanındaki ilk trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şuraya değil. Notumun tepesindeki zincirime değil. Burada hemen bir boşluk var. Şuraya. Tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Nohutumdan sonra ikinci ikili trabzanım oldu. İpimi üzerine doluyorum. Burada alttaki nohutumun hemen bitiminden sonra bir trabzanım var. Bunun tepesine batarak üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. 7 tane ikili trabzan, bir nohut, 3 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki dördüncü ikili trabzanın üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra nohutumun üzerine 4 tane aynı yere batarak ikili trabzanımı oluşturdum. İpimi biraz uzun tutuyorum. 1, 2, 3 ve 4. trabzanımın tepesine tığımı önden arkaya doğru batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir zincir çekerek nohutumu oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sondaki 5 trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Aradaki zincirimin olduğu boşluğa da 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Köşemi oluşturdum. Aradaki boşluğa 3 tane zincir çektim. Aradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptım. 5 tane trabzanımı ördüm. Burada 7 tane trabzan oluşturmuş oldum. Bir nohut yaptım 8. trabzanımın üzerine. Arada 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir nohut yaptım. Sonunda 7 tane 5 tane ikili trabzan ördüm. Aradaki boşluğuma da 2 tane ikili trabzan yaparak 7 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum ve artık son sıramdayım. Köşe noktama geliyorum. Evet, bu sıramı da tamamladım. Sıra sonuma geldim artık. 2 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Baştaki ilk başladığım bu fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2 zincir çekerek bu noktadan ipimi kesiyorum. Ve artık motifim hazır. Evet, ben 4 motifimi hazırladım. Birleştirmelerin 3 motifimin birleştirmesini yaptım. Dördüncüyü hep birlikte yapalım istedim. Birleştirme kısmımıza geçebiliriz artık. Motifimin birleştirmelerini bu şekilde iki köşeyi burada yan yana gelecek şekilde denk getiriyorum. Hemen burada köşemde hatırlarsınız 4 tane zincir çekmiştik. Ortadaki zincirime bu şekilde tam ortasına tığımı batıyorum. Bu şekilde. Hemen karşısındaki 4 köşemdeki 4 zincirimin ortasındakine yine ortadan tığımı batıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi ikisinin arasından bu şekilde geçiriyorum. Hemen yanındaki zincirimin tepesine batıyorum. Bu şekilde ve karşısındaki zincirimin tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Buradan çekiyorum.
bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındaki zincirimin tepesine batıyorum. Ve karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Ve hemen fıstığımın tepesindeki bölüme geldim. Ortadan batıyorum yine. Şu ipimi de arada gizleyeyim. Yine karşısındakinin tepesine geldim. Ortadan batıyorum. Arka kanatlarını alıyorum yani. İpimi çekiyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. Yanındaki zincirimin tepesine arada 3 tane zincir çekmiştik. Zincirimin tepesine batıyorum. Ben karşısındaki zincirimin tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve ipimi çekemedim. İpimi çekiyorum ve karşısındakinden çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındakinin tepesine batıyorum. Karşısındakinin tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Trabzanın tepesine gelmiş oldum. Artık burada trabzanımın arka kanadına, tepesindeki arka kanadına yine ortadan batıyorum. Ve yine karşısındaki trabzanının şuraya, evet, arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Yine ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde. İkisinin de karşılıklı olarak arka kanatlarını alarak kaydırmalarımızı yapıyoruz ve birleştirmemizi bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna kadar. Bakın burada iki kenarı birleştirdim. Diğer tarafta geldim. Diğer iki parçamı aldım. İkisinin bir kenarını birleştirdim. Diğer iki parçamı aldım ve bir kenarını birleştirdim. Bunları birleştirdikten sonra örgümü bu şekilde çeviriyorum. Katlıyorum. Ve diğer iki ucunu da bu şekilde birleştiriyorum. Yani şurayı birleştirdikten sonra hepsini bir arada birleştirerek şöyle göstereyim sizlere. Ortalıyorum. Burayı da birleştirip ortalıyorum. Şu şekilde alt ve üst kısmı boşta kalmış oluyor. Evet, çantamın birleştirmesini tamamladıktan sonra taban ve üst kısmına geçmeden önce öncelikle burada tabana bir tığlama yapacağız. Sık iğne geçeceğiz. Şuradan herhangi bir yerden tığımı batıyorum. Bir zincir çekerek ipimi buradan çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Arada ipimi de gizliyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Pardon, trabzanımın tepesine bir sık iğne. Burada hemen 3 tane zincirim vardı arada. Oraya 3 tane sık iğne. Trabzanlarımın tepesine birer tane. Aradaki zincirlerime 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen burada fıstığımın üzerine geldim. Fıstığımın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Arada 2 tane zincirim kalmış oldu. Buraya bir sık iğne ve aynı yere bir sık iğne daha. 2 tane sık iğne yaptım. Hemen burada birleştirdiğim nokta var. Bunun tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burayı biraz sıkı yapmanız gerekiyor. Bu şekilde. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Buraya yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada fıstığımın tepesine bir sık iğne. Aradaki zincirime 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Trabzanlarımın tepesine birer tane sık iğne. Ben fıstığımın üzerinde, nohutumun üzerinde göstereyim. Nohutumun olduğu yere geldik. Hatırlarsanız alt motif sıramızda da yaptığımız gibi zincirimizin tepesine yapmıyorduk. Burada hemen bir boşluğumuz var. Buraya bir sık iğne
yapıyorum. Buradaki zincirimi atlayıp hemen yanındaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Aradaki trabzanın tepesine bir sık iğne, trabzanımın tepesine bir sık iğne. Bakın yine nohutumun şurada bir boşluk var. Buraya bir sık iğne. Tepesindeki zinciri atlıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün etrafı dönüyorum. Aradaki zincirlerime üçer tane. Burada köşe birleştirme noktama 2 tane. Aradaki birleştirmeye 1 tane. Aradaki boşluğa 2 tane. Fıstığımın tepesine 1 tane ve aradaki boşluklara 2'şer tane yaparak bütün etrafını sık iğnelerle dolaşıyoruz. Ve kısmımızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bu başladığımız yere kadar gelip kaydırmayla bir zincir çekip bitiriyoruz. Ve tabanımızı yapmaya geçiyoruz artık. Çantamın tabanı için öncelikle 8 tane zincir çekiyorum. Örgümü bu şekilde çeviriyorum. Hemen 7. zincirimin arka kanadına bu şekilde şurada yanda kalıyor. Kanadına batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, arka kanatlarına batarak yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. 7 tane bu şekilde zincirlerimin arka kanatlarına batarak sık iğnemi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da 7 tane sık iğnemi tamamlıyorum. İkinci sıramda 7 sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğnemin tepesine hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir çift oluşturuyorum. Hemen yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Başta bir çift yaptım. 2 kere batarak sık iğneme. Yanındakine bir sık iğne. 2, yanındakine 3, 4 ve 5 tane sık iğnemi oluşturdum. Başta bir çift, arada 5 tane sık iğne yaptım. Hemen sondaki sık iğnemin üzerine de bir çift yapıyorum. 7 tane olan sık iğnemi 3. sıramda 9'a çıkarmış oldum. Bir zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda 9 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Evet, 4. sıramda da 9 tane sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak çiftimi oluşturuyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Arada çiftimden sonra ipim takıldı. Birer tane sık iğne yaptım. Çiftimden sonra başta bir çift, 7 tane sık iğne arada ve son sık iğnemin üzerine de bir çift yapıyorum. 9 tane olan sık iğnemi 11'e çıkarmış oldum bu sıramda. Bir zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda 11 tane sık iğnemin hepsini tamamlıyorum. Evet, 6. sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 11 tane sık iğnemi tamamlamış oldum. Bir zincir çekip 7. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibine tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da 11 tane sık iğnemi yine tamamlıyorum. 7. sıramda. Bir zincir çekiyorum. 8. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine 11 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Bir zincir çekip 9. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine 11 sık iğnemi tamamlıyorum. Bu şekilde arttırma eksiltme yapmadan tabanında yeter uzunluğa gelene kadar 11 tane sık iğnemi başlarda birer tane zincirle birlikte üst sıralara geçerek örüyorum.
Arttırmalarımdan sonra tabanımda yeteri uzunluğa geldim. Arttırmamdan sonra 43 sıra daha sık iğne sırası tamamladım. 11 sık iğnemi 43 sıra daha örmüş oldum. Toplamda en baştaki sıramla beraber 48 sık iğne sırası örmüş oldum. Ölçülerini de paylaşayım sizlerle. Hemen bu noktada tabanımın arttırma kısmına kadar olan ölçüsü bu şekilde 33 santim olmuş oldu. Burada hemen bir zincir çekiyorum ve 49. sırama geçiş yapıyorum. Şöyle zincirime 49. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibine batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek bir sık iğne yapıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Eksiltmemden sonra 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğnem oluyor. Sonda 2 tane sık iğnem kalıyor. Hemen sondaki ikinci sık iğneme tığım batıyorum, kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte kapatarak eksiltmemi tamamlıyorum. Bu sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane sık iğneye düşürmüş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda 9 sık iğnemi aynı şekilde birer tane sık iğne yaparak örüyorum. %50. sıramda her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 9 tane sık iğnemi tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yine eksiltme yapacağım. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Üçünü birlikte çekerek eksiltmemi tamamlıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnem eksiltmemden sonra yanındakine üçüncü sık iğnem. Yanındakine 4, yanındakine 5. sık iğnemi yapıyorum. Hemen sonda 2 tane sık iğnem kalıyor. Burada da bir eksiltme yapıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Son sık iğneme batıyorum. Hepsini birlikte 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek burada da yeni bir eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen ilk sık iğneme batıyorum. Dibine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda 2, 4, 6, 7 tane sık iğnemi tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu noktada ipimi ipimi kesmiyorum. Hemen yanlarını sık iğne geçeceğim. Bir zincirimi çektim. Hemen dibine. Artık tabanımın uzunluğu bitmiş oldu. Sizlerle ölçüsünü paylaşayım tekrardan. Şöyle. Eksiltmelerimden sonra da tabanımın ölçüsü 35 santim olmuş oldu. Boyunun ölçüsü ve bu şekilde eni de geniş kenara 8 santim oluşmuş oldu. Hemen bir zincirimi çektim. Yan kısma dönüş yapıyorum. Burada battığım sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma, şuradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Aradaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. İki sık iğnemin arasındaki boşluğa buraya bir sık iğne yapıyorum. Burada iki sık iğnemin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yine aradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak burada köşeme kadar geliyorum. Köşe noktama
buraya kadar ilerliyorum. Evet, her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak diğer köşe noktama kadar geldim. Şurada hemen bir boşluğum daha var. Buraya tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ben burada ilk yapmış olduğumuz sık iğnemiz vardı. Zincirlerimizin arka kanatlarına batmıştık. Hatırlarsanız bu şekilde düz durması için buraya hemen bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındaki zincirimin tepesine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Hemen bu noktada son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. İpimi bu kısma alıyorum. Hemen burada boşluğum var, bakın. Bu kısma da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm etrafını sık iğnelerle geçiyorum. Yine köşe noktama sık iğnelerle ilerleyerek buradaki köşeme kadar geliyorum. Yine burada da bütün sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne yaparak başladığım yere geliyorum. Evet, bütün sık iğnelerimi tamamlayarak başladığım noktaya gelmiş oldum. Burada hemen burada bir zincir çekmiştik, onu saymıyoruz. Burada başladığımız sık iğnenin tepesine tığımı batıyorum. Hatta şu şekilde yaparsam daha düzgün duracaktır. Biraz geniş bırakıyorum. İpimi tığımı arkadan batarak buradaki ipimi arkaya doğru çekiyorum. Örgümü çevirip bu noktada bir ve iki zincir çekerek ipimi artık kesiyorum. Tabanımı hazırlamış oluyorum. Tabanımı çantamın düz model kısmına birleştirmeye geçiyorum. Evet, çantamın model kısmını bu şekilde tamamlamıştım. Birleştirmesini tamamlamıştım. Taban kısmına da birer sıra sık iğne örmüştüm. Tabana denk getireceğim yere. Bu şekilde hemen tabanımı katlıyorum. Şuradan bakın 2 tane nohut yapmıştık. Nohutun arasına 3 tane trabzan yapmıştık, hatırlarsanız. Onların arasına da yine 3 tane sık iğne yapmıştık. Her bir sık iğnenin üzerine şurada işaretleyicimi çıkarıp tekrar göstereyim. Şöyle katladığımızda 2 nohut üst üste geliyor. Hemen köşe noktayı bu noktada buluyorum ve bu kısma işaretleyicimi takıyorum. Burası benim bir kenarım oluyor. Bu parçamın bir tanesi düz geliyor. Diğerleri yarım şekilde geliyor. Yani arka tarafta aynı şekilde oluyor. Bir parçam da yine aynı şekilde böyle yarım şekilde geliyor. Bunu da yine işaretleyicisini çıkarıp hem ben de kontrol etmiş olayım. Şöyle iki nohutumun arasını bu şekilde karşılıklı olarak denk getirerek katlıyorum. Ortadaki sık iğnemin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Hemen bu noktada şu sık iğnelerin düz olan yeri dış tarafa denk gelecek. Şöyle, yani şöyle nasıl yapsam, şöyle, aynen şöyle dış tarafa denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Şu şekilde. Şunu. Evet. Hemen burada köşemdeki sık iğnelerimi sayıyorum. 2, 4, 6 ve 7 tane. 3 kenarda bırakıp dördüncüye, burada işaretleyicimi ters takmışım. Üç kenarda bırakarak dördüncüye de işaretleyicimi takıyorum. Hemen diğer tarafı da aynı şekilde ayarlıyorum. Dördüncüye işaretleyicimi takıyorum.
Hemen bu kısımlar bu şekilde birleştiriyorum. Buradan parmağımla şu şekilde hizalayarak hemen ortaya da yine bir şöyle diğer köşemi de ayarlayarak ortaya da yine şuraya takayım. Bir işaretleyiciyle sabitliyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi uyguluyorum ki birleştirirken kayma yaşamayayım diye bu şekilde ayarlıyorum. Hemen buraya da bir işaretleyici taktım. Yine birleştirme yaparken zaten sıralarınız muhtemelen denk gelecektir. Denk gelmezse ona göre kontrol ederek birleştirme yaparsanız hepimiz için daha kolay olacaktır. Birleştirmemizi yine aynı şekilde yakınlaştırayım. Bu kenar kısımları nasıl birleştirdiysek o şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Burada hemen şu noktadan başlayayım. Bu kısma ilk trabzanımın sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Arka kanadına bakın ve karşıdakinin arka kanadına şuradan hemen şöyle denk getirerek yapayım. Şöyle yaparsam daha kolay olacak. Evet. Arka kanatlarına batıyorum. Burada hemen ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bu noktaya hemen arkasındakinin ortasından batıyorum. Arka kanatlarını alarak bir kaydırma yapıyorum. Öndekine batıyorum. Arkadakine batıyorum. Bu şekilde şöyle ipimi çekiyorum. Çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. İkisini de ortadan batarak yani şu şekilde ortadan ve arkadakinin de ortadan batarak ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bütün bir etrafımı bu şekilde kaydırmalarla birleştirerek geçiyorum.